Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen İrem Çağatay Çerçioğlu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz İrem Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İrem Hanım, hep duyarız bir mide asidi. Evet. Böyle bir mide yanmalarından, mide asitlerinden bahsederiz ama mide asidi nedir? Bir de bir uzman dilinden dinleyelim. Tabii ki Önemi nedir? Bunlardan biraz bahsetsek. Dediğiniz gibi son zamanlarda oldukça adını sıkça duyar olduk. Aslında mide asidi dediğimiz mide mukozasından salınan gastrik asit içeren bir aslında sindirim sıvısı diyebiliriz. pH'i 1,5 ile 3 arasında değişen asit yapılı bir sindirim sıvısı. Besinlerin sindirilmesinde, sindirim fonksiyonlarında bir hayli önemli aslında. Öneminden daha fazla bahsedecek olursak özellikle besinlerin sindirimi, proteinlerin sindirimi, B12 vitamininin emilimi için aynı zamanda magnezyum, demir, kalsiyum gibi bağırsakta emilimin için asidik ortam gereken minerallerin emilimi için oldukça önemli. Tabii ki bunun yanı sıra bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinde bile mide asidimizin oranı oldukça önemli. Mide asidi önemli herhalde, onu biliyoruz. Hani mide asidi arttığı zaman reflü falan oluyor ama Doğru. mide asidi yetersiz olursa hangi semptomlarla karşı karşıya kalırız? Şöyle bizim danışanlarımızda sıklıkla karşılaştığımız semptomlar, yani sizde mide asit yetersizliği olabilir dediğimiz semptomlar genellikle şunlar oluyor. Yemek yedikten sonra özellikle bir karında, tabiri caizse bir hamile karın görüntüsü, şiş bir karın görüntüsü ya da yemeklerden sonra ağızdan bir gaz çıkarma ihtiyacı ya da karında bir gaz krambı gibi durumların yaşanması ya da dışkıda sindirilmemiş besin artıklarına rastlamamız, aynı zamanda bir türlü kan değerlerimizde düzelemeyen demir, B12 vitamini eksiklikleri gibi durumlar, mide bulantıları, sizin de bahsettiğiniz gibi reflü, aynı zamanda bazen kusma durumları, zaman zaman yaşanan kabızlık, zaman zaman yaşanan ishal gibi durumlar bizde aslında acaba sizde bir mide asit yetersizliği olabilir mi sorusunu aklımıza getiren bulgular. Şimdi mide asidi yetersizliğinin böyle bulguları var, şüphelenebiliyoruz. Peki ya sebebi nedir? Neden mide asidi yetersiz olur? Aslında mide asit yetersizliğinin başlıca sebepleri var ama bizim için en başta gelen sebeplerden ilk ikisini stres ve kötü beslenme olarak söyleyebiliriz. Tabii ki bunu takiben başka sorunlar da mide asit yetersizliğine sebebiyet veriyor. Örneğin yaş ilerledikçe midenin aktivitesi azalarak bu yüzden yaşlanmayla birlikte mide asidi azalabiliyor. Aynı zamanda mide ameliyatı geçiren, özellikle gastrik bypass ameliyatı geçiren danışanlarımızda zaman içerisinde mide asidinin yetersizleştiğini görebiliyoruz. Ve Helicobacter pylori dediğimiz ve mide zarına zarar veren bakteri üremesinin de mide asidinin azalmasına neden olduğunu biliyoruz. Yemeklerle birlikte su tüketimi, yüksek alkol, baharatlı ürünler, şekerli besinlerin tüketimi, çinko eksikliği ya da enfeksiyon varlığı bize mide asit yetersizliğini aslında sürükleyen nedenler oluyor genelde. Bu siz kötü beslenme gibi bir cümle kurdunuz. Evet. Şimdi bu yetersiz beslenme mi yoksa tek yönlü bir beslenme mi? Ona biraz değinsek. Aslında kötü beslenmeden bahsediyorum daha çok. Örneğin biraz önce de bahsettiğim gibi yüksek şeker içerikli besinlerin tüketilmesi ya da lifli besinlerin daha az alınması, fermente ürünlerin, probiyotik içerikli ürünlerin yeterince sofralarımıza yer verilmemesi, bu gibi nedenler aslında kötü beslenme, yetersiz beslenme de diyebiliriz buna. Bunlar daha çok sebebiyet veriyor. Peki İrem Hanım, izleyicilerimiz evde yapabilsinler diye söylüyorum. Bizim mide asidinin yetersiz olduğunu evde anlamak için herhangi bir testimiz var mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında benim danışanlarıma da çok sıklıkla evde rahatlıkla deneyebilirsiniz dediğim 2 tane test var. Bunu tüm izleyicilerimiz, danışanlarımız da evde yapabilirler. Bunlardan birincisi karbonat testi. Karbonat testimizde sabah uyandığımızda aslında ilk iş hiçbir şey yiyip içmeden bir bardak suyun içerisine yarım çay kaşığı karbonat ekleyip içiyoruz ve 5 dakika boyunca kendimizi
gözlemliyoruz. Ağızdan bir gaz çıkışımız var mı ya da midemizde bir hareketlenme var mı? Eğer ki ağızdan bir gaz çıkışı varsa aslında mide asitimiz yeterli diyebiliriz. Ama eğer ki herhangi bir gaz çıkışına rastlamıyor ya da herhangi bir midede hareketlenmemiz yoksa mide asit yetersizliğimizin olacağı şüphesi aklımıza gelebilir. Bunlardan bir diğer testimiz de pancar testi. Pancar testimizde dikkat etmemiz gereken şey de yarım saat öncesinde ve sonrasında herhangi bir su ve maden suyu tüketiminden kaçınıyoruz ve 100 gram pancarı tükettikten sonra ilk idrarımızı gözlemliyoruz. Eğer idrarımızda bir pembeleşme, bir kırmızılaşma varsa mide asidimiz yetersiz olabilir diye düşünebiliriz. Ama eğer herhangi bir sorun yoksa, berrak renkli bir idrarsa mide asidimiz yeterlidir diyebiliriz bunun için. Peki bu yetersiz mide asidi bağışıklık sistemi üzerine de etkisi var mıydı? Evet, başta da bahsettiğim gibi bağışıklık sisteminin aslında oldukça önemli. Çünkü bizim besinlerle alınan, mide asidi besinlerle alınan mikroorganizma ve patojenlerin yok edilmesinde de önemli bir görev görüyor. Ve aslında ilk savunma hattımızı mide asidi oluşturuyor diyebiliriz. Eğer ki mide asidimiz yetersiz olursa bağırsağa geçen mikroorganizma ve patojen, mantar, virüsler artacak. Bu sayede de bağırsak floramız bozulmuş olacak, irritable bağırsak sendromu, geçirgen bağırsak sendromu, SIBO dediğimiz bağırsakta aşırı zararlı bakteri türemesi dediğimiz hastalık gibi durumlara aslında zemin hazırlamış olacağız. Peki mide asit yetersizliği hangi sağlık problemlerini beraberinde getirir? Bizim aslında en çok karşılaştıklarımızdan birisi biraz önce aslında cevapladığımız besin yetersizliklerinden kaynaklı olan emilim sorunları. Örneğin vitamin, mineral eksiklikleri, B12 eksikliklerini çok görüyoruz. Bu yüzden B12 vitaminine bağlı eksiklikler. Aynı zamanda magnezyum, demir, kalsiyum gibi minerallerin emilim eksikliğinden ötürü oluşan osteoporoz, anemi gibi hastalıkların baş göstermesi ya da bağırsak floramız bozulduğu için bu da bağırsak iltihaplanmalarına, irritable bağırsak sendromlarına zemin hazırlayabiliyor. Ya da biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi midemizin o koruyucu bariyeri kalktığı için mide ülserleri, gastrik iltihaplanmalar bu gibi sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Peki az önce belirtilerinden bahsettiniz, bulgularından. Evet. Bulguları kendimizde gördük ya da bir uzmana danıştık. Mide asidi yetersizliği var. Evet. Bunu hangi besinlerle ya da takviyelerle yükseltebiliriz? Bizim aslında en çok önerdiğimiz şeylerden biri, aslında duyarız çok sıkça, elma sirkesi. Doğal yapılmış elma sirkesi bizim mide asidimizi arttırmada en çok kullandığımız yöntemlerden birisi. Yemeklerden önce seyreltilmiş 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketimi mide asit seviyelerimizi çok güzel yükseltebiliyor. Bunun yanı sıra limon tüketimi yemeklerle birlikte olabilir ya da yine suyla birlikte seyreltilmiş şekilde olabilir. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde zencefil, zerdeçal tüketimi de bizim sıklıkla beslenmenize yer verin mide asit yetersizliğinden kaçınmak için dediğimiz önerilerden biri. Yine bağırsak floramızı korumak için fermente besinler, lahana turşusu olabilir, yoğurt, kefir gibi besinlere daha sofralarınızda yer vermenize önem gösterin diyoruz. Yine takviyelere gelecek olursak da tabii ki takviyeler doktor kontrolünde de olmalı diyoruz. Yani doktorunuza danışmadan hiçbir şekilde bunları uygulamayın ama şunlar olabilir. Biz B12 vitamini yetersizliğini gördüğümüz için B12 takviyeleri olabilir. Aynı zamanda yine anti-inflamatuar özelliği sayesinde melatonin takviyesi olabilir. Hücre yenilemesi özelliği sayesinde kudret narının tüketimi olabilir. Ve son olarak da beta-NHCl dediğimiz aslında sindirim enzimi de kullanılabilir bu süreç içerisinde. Muhtemelen bir takım alışkanlıklar mide asit yetersizliğine sebep oluyor. Hangi alışkanlıklar değiştirilmeli bu yetersizlik giderilsin diye? Beslenmemizde aslında baktığımızda lifli besinlerin tüketimine çok az yer veriyoruz. Diyoruz ki sofranızda bol yeşillik içeren lifli besinlerin tüketimine daha çok yer verin. Alkol tüketimini, şeker tüketimini
çok aşırı acı, baharatlı besinlerin tüketimini birazcık daha azaltın diyoruz. Aynı zamanda sınırlı miktarda bir kafein tüketimi. Çünkü biliyorsunuz artık elimizden çay kahve hiç eksik olmuyor ama bu da çok fazla mide asidimizi önemli ölçüde etkileyen içecekler arasında. Bunların yanı sıra fermente besinler, lahana, kimçi, yoğurt, kefir gibi besinlere sofralarımızda daha çok yer verelim. Aynı zamanda da su tüketimi. Su tüketimi evet önemli ama yemeklerle birlikte su tüketiminden kaçının diyoruz. Bu da mide asidinizi azaltacak, mide asit yetersizliğine neden olacak şeylerden birisi. Yemeklerden yarım saat önce olabilir, yarım saat sonra olabilir. Bu şekilde sıvı tüketimini öneriyoruz. Evet. Yani lifli gıdalar, probiyotikler, aynen öyle, bol su. Değil mi? Bu şekilde sağlıklı beslenerek mide asidini de koruyabiliyoruz aslında. Aynen, kesinlikle öyle. Aslında mide asit yetersizliğinin oluşmaması için bu gibi şeylere dikkat ederek daha sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirebiliriz diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Biraz Ağzınıza heyecanlandım. sağlık. Umarım güzel Hayır, olmuştur. harika bir Güzel oldu. sohbetti. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen İrem Çağatay Çerçioğlu'ydu. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.